Resim 1855'te yapılmış. Jean Désiré Gustave Courbet. Sanata destekleyen ve sanata zarar veren kişiler ikiye ayrılıyor. Aslında bir nevi belgeselcilik başlıyor. Gerçek figürleri var. Napolyon görüyorsunuz. Çok cesurca, çok eleştirel bir resim. Hocam hoş geldiniz. Bugün Gustave Courbet'den bahsedeceğiz. Sanatçının Atölyesi isimli tablosundan. Siz eseri ve eserin sahibini, eseri nerede görebileceğimizi anlatarak başlarsanız çok sevinirim. Bu resim Paris'teki Orsay Müzesi'nde bugün görebilirsiniz. Resim 1855'te yapılmış. Sanatçının ismi Jean Désiré Gustave Courbet. Sanat yapıtın eseri aslında daha uzun. Yani sanatçının atölyesi olarak biliyoruz ama tam ismi sanatçının atölyesi 7 yıllık sanatsal ve ahlaki hayatımın gerçek bir alegorisi. Bu resim 1855'te yapıyor ve aslında orada en başından o başlıkta ilginç bir zıt söz konusu. Çünkü bir yanda 7 yıllık sanatsal bir hesaplaşma var, bir yüzleşme var sanki ama aynı zamanda kendi hayatın ve özellikle ahlak, etik ile ilgili bir hesaplaşma yapıyor. Gerçek bir hikaye, gerçek bir hayat ama aynı zamanda alegori kelimesi kullanıyor. Dolayısıyla bu başlıkta aslında en başından seyirci olarak şeyi sorgulayabiliriz. Bu şimdi gerçek mi, değil mi? Gustave Courbet'in hayatından ve sanatçı kimliğinden biraz bahsedebilir misiniz? Gustave Courbet, Ornans, Bourgogne bölgesinde doğmuş bir sanatçı. Fakat 1839'da Paris'e taşınıyor. Sanat okumaya gidiyor ve aynı zamanda öğrenciyken, hatta genç sanatçıyken de Hollanda'ya, Belçika'ya gidiyor ve özellikle oradaki Pieter Bruegel gibi ya da o dönemdeki genre painting yapan sanatçılar, yani günlük hayat ile ilgili çalışan Hollandalı sanatçılardan çok etkileniyor. Gündelik hayatı ve sanat ilişkisi ilerleyen zamanlarda Courbet'de çok net bir şekilde görebiliriz bu etki. Aynı zamanda akademide boy gösteriyor. Başarılı bir sanatçı. Ne kadar çok kavgada çıkarsa da, ne kadar çok tartışılırsa da 1849'dan itibaren oradaki Paris Akademi salonları katılıyor, sergiliyor. Hatta 1849'da After Dinner at Ornans adlı bir resim ile altın madalya kazanıyor ve bu madalya şey sağlıyor. Bundan sonra artık jüriye girmeden her sene otomatik olarak bu sergilere katılabilirsin. Bu çok büyük bir kazanç. Fakat 1857'de bu arada bu kural değiştiriyorlar. Courbet'den dolayı mı bilmiyorum ama en azından 49 ve 58-57 arasında her sene rahat bir şekilde salona katılıyor ve yeni bir sanat anlayışı hem içerik olarak hem de estetik olarak adeta o Paris'teki çağdaş sanat ortamı alt üste çeviriyor. Realizmi hayatımıza katan ilk sanatçılardan biri olarak biliyoruz. Peki realizm ne demek ve Courbet neden realist? Realizm yani gerçekçilik aslında yani hayatı olduğu gibi yansıtıyorsun. Realizm ile beraber aslında bir nevi belgeselcilik başlıyor. Realizm ile beraber aynı zamanda gündelik hayatının tüm konuları görmeye başlıyoruz. Realizm ile beraber artık yeni sınıflar görmeye başlıyoruz. Daha önce ne bileyim yani İsa, Meryem, Zeus, Afrodit ya da işte Napolyon gibi önemli kişileri sadece varken artık işçiler, çiftçiler, günlük hayatı, sokak hayatı, tarım vesaire bunun gibi yeni aktörler görebiliriz. Bu çok büyük bir değişim çünkü daha önce güzel sanatlar içerisinde sanat güzel olması gerekiyor ve sanat tinsel ya da önemli konularla ilgili olmalı. Fakat realizm ile beraber bu tamamen değişiyor. Birincisi içerik olarak tamamen değişiyor çünkü sadece önemli konular ya da önemli kişiler değil, gündelik hayat ve toplum içindeki çeşitli konularda görebilirsin. Gündelik hayat olabilir ama aynı zamanda siyaset ile ilgili, siyasi, toplumsal konulara görebilirsin. Zaten realizm ve naturalizm arasındaki en temel farkı bu belki. Naturalist bir sanatçı doğa, hayat olduğu gibi yansıtıyor ve orada herhangi bir kavramsal ya da siyasi bir söylem olmayabilir. Oradaki görüntüden etkileniyor ve bunu kaydetmeye çalışıyor diyelim. Ama realist bir sanatçının çoğu zaman da ya toplum ile ya da siyaset ile ya da kendisiyle ilgili
Orada bir söylem söz konusu. Zaten Courbet'den sonra özellikle 20. yüzyılda realizm ve politika ilişkisi çok daha net bir şekilde görebiliriz. Özellikle propaganda sanatında. Öbür tarafta ama sadece içerik olarak sanat tamamen bu konudan itibaren değişmiyor. O dönemde Gustave Courbet ya da Millet, başka önemli erken bir realist sanatçı diyelim. Bu ikisi artık yeni bir estetik anlayışı ortaya çıkartıyorlar. Teknik açısından belki old masterlardan çok farkı yok. Çünkü Millet, Courbet, onlar anatomi, kompozisyon, işte illüzyonizm gibi konular onun kadar titizlikle gösteriyorlar. Yani mesela Goya çok net bir şekilde bir estetik farkı görüyordunuz. İşte sert fırça darbeleri vesaire ve ekspresyonist bir tavır vardı özellikle son dönemde. Öyle bir değişiklik yok ama realizm içerisinde artık şıpşak estetik diyebiliriz. Snapshot estetik söz konusu. Yani old masterlardaki resimlerde, tablolarda, sahnelerde çok net bir kurgu söz konusu. İşte Leonardo'nun masası, işte ne kadar hareketli, dinamik gözükse de belli ki tiyatro gibi bir kurgu. Ya da işte barokta, neoklasisizm, işte böyle idealize edilen figürleri, pozları. Fakat realizmde artık o sanatçı sanki o anlık meselesi, o an, o durum, o insan olduğu gibi yakalamak istiyor. Dolayısıyla snapshot estetik. Bu snapshot estetik ne demek? Instagram aç, Facebook aç, sosyal medya aç, oradaki paylaştığımız fotoğraflar. Bu snapshot estetik. Ya da Ara Güler bilirsiniz. Onun sokak fotoğrafları ya da bu Magnum adlı fotoğraf grubuna baktığımda bu snapshot estetik. Bu demek ki anlık betimlemesi ve bu an insanları hissettirmesi aslında realistlerle beraber başlıyor. Bu yüzden realizm büyük bir devrim başlıyor. Hem içerik olarak hem konu olarak hem de estetik açısından. Peki Courbet'in bu tablosu özelinde yani Sanatçının Atölyesi isimli eserin realist olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebilir miyiz? Aslında tam olarak söylemiyoruz. Zaten Courbet kendisi hem gerçek hayattan bahsediyor hem de alegori diyor. Alegori işte sembol ve alegoriler genellikle işte dini alegorileri, mitolojik alegorileri ya da soyut metaforlardan olmaslarda sürekli görüyorduk. Demek ki o resim hakikaten ilginç bir sentez yaratıyor. Zaten bu sanatçı stüdyosu bütün Courbet'in o dönemdeki resimler dahil bir istisna olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha önce ne bileyim yani 49'daki kahve sahnesi ya da işte Stonebreakers adlı resimlere baktığımızda orada hakikaten hayattan bir kesit bizimle paylaşıyor. Ama o resmine baktığımızda hem gerçek hem de hayal ile ilgili bazı ipuçları bulabiliriz. Birinci şu, bu resim Paris'teki atölyesinde yapmadı. Onu Ornao'da yaptı. Demek ki yani çünkü resimde gerçek atölyesini görebilirsiniz ve gerçek figürleri görebilirsiniz. Bu yüzden sanki şöyle olmuş gibi yani işte Old Master'a genellikle ne yapmışlar? Kral koyuyorlar, at koyuyorlar, yanında da bir adamı koyuyorlar ve model olarak çalışıyorlar. İlk olarak şöyle belki düşünebilirsin. Ha evet gerçekten atölyesinde bu insanlar toplamışlar ve Courbet orada onları resmetmişler. Yok öyle bir şey yok. Bu resim yaparken aslında belli bir kavrama göre bu kompozisyon oluşturuyor. Ve başlıkta yazdığı gibi aslında kendi hayatıyla ilgili hem sanatçı olarak hem de işte insan olarak, sosyalist olarak bir hesaplaşma yapıyor. Bu yüzden evet gerçek figürleri var. Napolyon görüyorsunuz. İşte eski ekonomik bakanı görüyorsunuz. Onun koleksiyonerleri görüyorsunuz. Sanatçı arkadaşları görüyorsunuz. Kendisini görüyorsunuz. Atölyesini görüyorsunuz. Hatta Baudelaire onun arkadaşı da resim içinde görebilirsiniz. Bu yüzden belli bir noktaya kadar evet gerçek ama kurgusu ve insanların orada birleştirmesi ve özellikle sağ tarafta yani bizim baktığımız sağ tarafta iyiler, sol tarafta kötüler bu tamamen kurgusal bir çalışma ve bence bu alegori boyutu oradan aslında kaynaklanıyor. Courbet'in bütün eserlerini düşündüğümüz zaman aslında bu hepsinden çok farklı dediğiniz gibi. Peki bu tablodaki otobiyografik elementler hangileri? Yani işte Baudelaire'in onun arkadaşı olduğundan bahsettiniz vesaire. Bu gibi detayları merak ediyorum. Yani bir tarafta o dönem ile ilgili somut ipuçlar bulabilirsiniz. İşte Napolyon görüyorsunuz, işte bakanları görüyorsunuz, işte gazeteci patronları görebilirsiniz. Onlar gerçek insanlar ve o anda yaşayan insanlar ya da
Baudelaire gibi insanları rahatça görebilirsiniz. O anda onunla beraber iyiler ve kötüler ikiye ayrılıyor. Sanata destekleyen ya da topluma destekleyen, sanata zarar veren, sanata toplumu zarar veren kişiler ikiye ayrılıyor. Ve ortasında Courbet kendisi duruyor. Yani bu yüzden aslında bir nevi bir otoportre bağlamda da değerlendirebiliriz. Ve Gustave Courbet tam kendi atölyesinde ortada otururken bir tuvalin başında bir resim yapıyor. Resim de otobiyografik bir referans veriyor. Çünkü o resimdeki manzara resmine baktığımızda onu yakınlardaki Lu Nehri'nin vadisini görebilirsiniz ve bu şekilde aslında kendi geçmişini, yani taşra geçmişini bir referans veriyor. Aynı zamanda kendi sanatsal hayatını bir referans veriyor. Çünkü arka tarafta çıplak ama gerçekçi şeklinde yapılmış olan bir model görebilirsiniz. Belki güzel sanatlarının imgesi olarak belki değerlendirebilirsiniz. Onun önündeyken işte küçük bir işçi sınıfına ait olan bir çocuk görebilirsiniz, bir fakir çocuk görebilirsiniz ve o bağlamda aslında onun sosyalist toplumsal görüşünü yakın olan bir imge olarak bu işçi sınıfı dahil ediyor. Bu Stonebreakers'tan bir referans da bulabiliriz. Dolayısıyla kendi köklerini görebilirsin, hem de sanatçı olarak işte eğilimleri görebilirsin, hem de dediğim gibi arka tarafta onu destekleyen koleksiyonerler, yazarlar, sanatçılar görebilirsin ve tam onun önünde, hatta Courbet onlarla yüzleşiyor gibi işte topluma ve sanat ve kültür ortamı zarar veren kişileri, engelleyen kişileri görebilirsiniz. Peki Courbet'in önünde diye bahsettiğiniz aslında bizim tabloya baktığımızda sol tarafta gördüğümüz hani günlük hayatın içinden olan kişiler görüyoruz orada. Bu kişiler neden sanatı engelliyor sayılıyor? Napolyon orada gösteriyor. Yani en prominent figure, yani en önemli figür, hatta ön planda zaten oturuyor. Orada Napolyon görüyorsunuz. Hem işte onun bıyığından hem de işte Napolyon'a benzediğinden dolayı Napolyon görüyorsunuz. Ama Napolyon kaçak avcı kıyafetiyle gösteriyor. Çok cesurca, çok eleştirel bir resim. Hatta yanında işte iki tane meşhur işte av köpeğiyle beraber gösteriyorsunuz. Kaçak bir avcı. Napolyon'u kaçırmış, Cumhuriyetini kaçırmış. Çünkü işte onunla beraber tekrar işte kraliyet ve monarşi başladığında Courbet aslında bunu eleştirel bir şekilde bizimle paylaşıyor. Onun görüşünü çok net ortaya koyuyor. Yani işte orada Napolyon kaçak avcı olarak işte halkının hakkını çalan bir kişi olarak betimliyor. Arka tarafında ekonomik bakanı görüyorsunuz. Öbür tarafta direkt bu ölü figür ve bu emziren kadının yanında oturan bir cenazeci görebilirsiniz. Bu cenazeci işte o dönemde meşhur bir gazete patronu, sağ gazete patronu diyelim ve o da işte görüyorsunuz işte ekonomi kötü kullanan, medya kötü kullanan, politika kötü kullanan kişileri orada oturtuyor ve etrafında hepsi olumsuz başka imgeleri bulabilirsiniz. Yani memento mori'leri bulabilirsiniz, işte bir kuru kafa bulabilirsiniz, yani ölümün temsil eden imgeleri bulabilirsiniz. Bu yüzden karanlık ve aydın ikiye bölüyor bu dünya, bu toplum ve Courbet tam ortasında duruyor. Bu sanatı desteklemeyenler aslında Napolyon'un olduğu, yani bize göre bu tarafta kalan, yani Napolyon'un olduğu ve politik figürlerin olduğu bölüm. Halbuki sanatı destekleyen kısım Courbet'in realizminde gördüğümüz, işte her gün sokakta gördüğümüz işçiler, cenazeciler, emziren kadın. Değil mi? Değil, yani ön tarafta kötüler, zarar verenler ve orada hem işte ünlü figürleri görebilirsin ama yani bilinmez anonim figürleri görebilirsiniz. Palyaço görebilirsiniz. Çarmık'ta olmuş olan bir model, bir manken görebilirsiniz. Bu manken akademide kullanıldı, geleneksel eğitimde kullanıldı. Courbet ona karşı da çıkıyor. Bu tabloda aslında Courbet'in kendi döneminin ağır bir eleştirisini yaptığını söylüyorsunuz. Ne şekilde eleştiriyor? Bunu tekrar özetleyebilir misiniz rica etsem? İlk olarak yani Napolyon bir kaçak avcı olarak betimlemek bence inanılmaz bir hareket. Yani düşünün, yani o döneminin en güçlü adamı resmen hırsız olarak ilan ediyor ve ne çalmış? İşte Cumhuriyet'in fikirlerini çalmış. Yani dolayısıyla çok ağır bir eleştiri.
ya da işte bu gazete patronu bir cenazeci olarak göstermek, yani demek ki insanları gömülüyor, yani gömüyor. Hakikatini gömen bir insan olarak betimlenirken, yani hem medya hem de işte siyasete karşı oldukça ağır bir eleştiri diye görüyoruz. Bu resim şöyle de belki özetleyebiliriz. Aslında Gustav Courbet'in bu sanatçı stüdyosu ile beraber aslında şeyi de altını çiziyor. Sanatçının rolü artık farklı olmaya başlıyor. Mesela bu tip erken modern sanatçılara ya da en azından modern sanat için yol kazan sanatçılarda şunu görebiliriz. Kendi hayatı ve toplumsal hayat arasında çok güçlü bir denge kuruyorlar. Toplumu eleştirirken kendi perspektifinden yapıyor. Bu yüzden didaktik, polemik ya da propaganda yapmıyorlar. Ve mesela bu sanatçı stüdyosuna baktığımızda kendi dünyasını, kendi stüdyosunu görüyorsun ve orada o anda kendisiyle beraber yürüyen ve tam somut olarak kendisine karşı olan kişileri aynı ortamda topluyor. Bu yüzden hem bir history painting, toplumsal bir resim ama kendisini ve kendi görüşünü saklanmıyor. Çünkü ortasını kendisi koyuyor. Bu yüzden orada biraz sanatçı işte siyaset ve toplum, öznelik ve nesnelik arasında ve toplumu inceleyen ve eleştiren bir sanatçı kimliği olarak ortaya koyuyor. Ve bu yüzden o dönemde çok eleştirildi bu yapıtı. Bence günümüz için, özellikle çağdaş sanat için bence özellikle bu resim önemli bir yol göstergesi. Çünkü Courbet kendi hayatını baz alarak, kendi sanatçı kimliği ama aynı zamanda da bireysel olarak ama aynı zamanda siyasi bir figür olarak, çünkü Paris Komünü'nün bir parçası olarak da düşünmemiz gerekiyor. Siyasete yakın olan muhalif bir kişi olarak. Bunları hepsi birleştirerek ve çok çekici bir sentez yaratıyor. Hem toplumu eleştiriyor, hem işte siyaseti eleştiriyor ama bunu kendisini yani sabuna dokunmadan ya da işte batmadan değil, kendisi ortasını koyuyor ve tam ortasında çekim merkezi olarak güçlü bir şekilde, rahat bir şekilde gösteriyor. Bu yüzden sanatçı toplum gözetliyor, toplum eleştiriyor ve toplum aslında iyileştiriyor. Bunun için aslında bu resim aslında yapıyor. Yani aslında günümüzde hala önemli ve geçerli olması bu tablonun ve hala bu kadar belki biliniyor olmasının, bugün bu tabloyu konuşuyor olmamızın asıl sebebi nedir? Ya bence şey çok güzel. Çünkü günümüzdeki çağdaş sanata baktığımızda çağdaş sanat zaten 1960'lardan itibaren böyle bir eğilim var ama özellikle 90'lardan sonra çağdaş sanat çok yoğun bir şekilde tekrar siyaset ve toplum ile ilgileniyor. Yani çağdaş sanat, çağdaş dünya ile ilgileniyor. Ve bütün konular, ekonomi, göçmen, siyaset falan filan. Ama tabii ki şöyle bir tehlike var. Eğer sen toplumu eleştiriyorsan, siyaseti eleştiriyorsan, ekonomiyi eleştiriyorsan bunu nasıl yapacaksın? Büyük bir parmak ile geliyorsan, bak arkadaşlar kapitalizm kötüdür, bakın şöyle kötü diyorsan kim dinleyecek seni? Yani anladınız mı? Yani hoca gibi değil ya da işte diktatör gibi değil ya da propaganda yapan birisi değil, öyle olmaması lazım. Yoksa çok sıkıcı olur ve aslında eleştirdiğin adamın aynısını yapıyorsun. Yani mesela atıyorum eğer diktatörlüğe karşı çıkıyorsan kendi diktatör gibi davranmamalısın. Gustav Courbet bunu çok güzel yapıyor. Çünkü bakın hem gerçek dünya çok net referansları veriyor ama onun kadar kendi hayatına referans veriyor. Kendisi bu ateşi içinde atıyor. Onunla beraber görebilirsiniz. Ama aynı zamanda gizemli referanslar da yapıyor. İşte akademizmi, günlük hayatı, fakir, işte kendi arkadaşları. Yani kendi özel hayatını toplumsal hayatıyla çok güzel birleştiriyor. Ve bu şekilde Poetics and Politics çok güzel birleştiriyor ve çağdaş sanat için bence en önemlisi Gustav Courbet'i çok önemli bir şekilde görebiliriz. Biz bazen İngilizce olarak şey diyoruz, the private is the public. Yani özel hayatı ve kamusal hayatı, bireysel ve toplumsallık bu resimde müthiş bir şekilde birleştiriyor. Ve bence çağdaş sanatçılar bunu oradan öğrenebilirler. Yani bireysellik ve toplumsallık çekici bir şekilde birleştiriyorsun. O zaman totalite olmadan, didaktik olmadan, sıkıcı olmadan ve polemik yaratmadan hakikaten toplumsal eleştiri ya da siyasi eleştiri yapabilirsin diye düşünüyorum. Bunu Courbet'den çok net bir şekilde öğrenebiliriz.